Şimdi sana çoğu insanın söylemeye cesaret edemediği bir şeyi söyleyeceğim. Machiavelli haklıydı. Mecazi anlamda değil. Kısmen değil. Bazı durumlarda filan da değil. Senden, etrafındaki insanlardan, dün yaşadığın o konuşmadan, bugün girdiğin o odadan ve hayatının geri kalanında kuracağın her ilişkiden bahsediyorum. Tamamen, acımasızca, rahatsız edici bir şekilde haklıydı. Peki neden kimse bunu sana düzgünce anlatmadı? Çünkü gerçek, insanları rahatsız ediyor. Çocukluktan bu yana içimize işlemiş, o hikayede derin çatlaklar açıyor. Biliyorsun o hikayeyi. İnsanlar özünde iyidir. Sıkı çalışmak ödüllendirilir. Sadakat karşılıksız kalmaz. Kendin olman yeterlidir. Bu bir komplo değil. Kötü niyetle söylenmiş bir yalan da değil. Rahat bir yalan. Ve rahat yalanlar en tehlikelisidir. Çünkü seni yavaşça eritirler. Zarar verdiğini, zarar gerçekleşene kadar hiç anlamazsın. Şimdi sana bir adam anlatayım. Belki babanı tanımlıyor bu. Belki eski bir versiyonunu. Belki hala o adam sensin. Her şeye inandı. Çok çalıştı, başını eğdi, sürece güvendi, sadık kaldı. Sonra bir gün baktı. Terfi daha az hak eden birine gitmişti. Yıllarca beslediği dostluk, işe yaramaz hale geldiği anda yok olmuştu. Her şeyini verdiği ilişkide karşı taraf, aynı anda hiçbir şeyini vermiyordu. Ve ne yaptı? Hikayeyi sorgulamadı. Kendini sorguladı. Daha çok çalıştı. Daha çok katlandı. Başını daha da öne eğdi. İşte rahatlatıcı yalanlar bunu yapar sana. Seni tek bir darbeyle yere sermezler. Sadece tüm çabayı, sonuç üretecek yerden uzaklaştırırlar. Seni erdemli hissettiren ama hiçbir şey üretmeyen yere yönlendirirler. 500 yıl önce bir insan yaşamış ve insanlığın gerçek işletim kılavuzunu yazmıştır. Takip ediyormuş gibi anlatım kılavuzu değil. Gerçek takip ettiğimiz kılavuz. Prenslerin yükselişini izledi, düşüşünü izledi. İnsanları en hırslı, en umutsuz, en acımasız ve en saf hallerinde inceledi. Neyin işe yaramadığını, yara olmadığını soğukkanlılıkla kayıt altına aldı. Kaybedecek hiçbir şey kalmamış birinin dürüstlüğüyle. Adı Niccolo Machiavelli'ydi. Kitabı yasaklandı. Dünyanın onu özel olarak önünde kınadılar. 500 yıl sonra hayatta kalanların çoğu onun adına yalnızca bir hakaret olarak biliyor. Bu tesadüf değil. Uyumundan beslenen sistemler, o sistemin kendi şartlarıyla nasıl yürüyeceğini öğreten kılavuz sana vermez. Buna tehlikeli der. Bunu anlayan insanı manipülatif der, soğuk der, alaycı der. Çünkü net gören bir insanın bakımı çok daha zordur. Şimdi sana o eserin içine gömülmüş 5 ilkeyi anlatacağım. Yüzeyden bahsetmiyorum. İş değişikliği sert ol türlerinin basit laflarda değil. İnsan çalışmasının altında yatan, bir kez görüldüğünde bir daha bakılamayan gerçek mekanizmalardan bahsediyorum. Bu bir uyarı. Netlikten geri dönüş yok. Eğitimin sana yanlış öğrettiği ilk şey şu: İnsanlar karar vermez. Gerekçe üretir. Tekrar oku. Karar vermeden önce gelir. Hızlı, duygusal, verimlisel. Beyin devreye girdikten sonra karar verebileceği bir hikaye örneği verir. Senin beynin. Beyinleri. Herkesin beyni. Dürtüsel davranan biri değil, her şeyi ölçüp biçen sonuç olarak bir yetişkin gibi hissettirmek için. Machiavelli bunu şöyle söyledi: İnsanlar genellikle elle değil, gözlemlerler. Herkes görebilir. Ama az kişi gerçekten hissedebilir. Yani insanlar, bir şeyin ne olduğunu anlamaya başladığından önce nasıl göründüğüne ve nasıl hissettirdiğine tepki verirler. Bunu bir kez hayatta kalmaya başlayın. Bir daha görmezden gelemezsin, ona dürüst, mantıklı, iyi fiyatlandırılmış tavsiyeler veriyorsun. Başını sallıyor. Haklısın, iyi nokta diyor. Daha sonra tam olarak onun zamanını yapmayı planladığı şeyi yapıyor. Kafan karışıyor. Belki biraz güceniyorsun. Dinlemedi, diyorsun. Dinledi. Sadece hijyene ihtiyaç yoktu. Duygusal iznine ihtiyacı vardı. Sen ona duyguların yerine gerçekler verildiğinde, yanlış para birimini verdin. Mesela şunu yaşadığın bir an, ya da ben şunu böyle fark ettim. İlerlemek istediğini söyleyen ama gerçek bir fırsat olduğunda,
her fırsatta bir bahane bulan iş arkadaşı. Hayatında değişiklik yapmak isteyen ama değişimi fiilen başlatacak, her adımı sabote eden insan. Ne yapılması tam olarak bilen ama yine de yapmayan adam. Bu aptallık değil. Zayıflık da değil. Bu sadece insanların arasındadır. Ve şimdi sana rahatsız edici olanın sona ermesi. Bu senin için de geçerli. Mantıklı sandığı her kararın öncesinde duygusal bir karar olduğunu düşünüyor. Beyninin, korkusunun, arzusunun ya da egonun saniyesinin bir kesrinde öğrendiği o kararın ardından ortaya çıkan bir hikaye örneği. Mantık hep sonradan gelir. Herkes için. Onun zamanı. O zaman bu ilkenin ilk dersinin başkalarını etkilemekle ilgili değil. Kendini bilmekle ilgili. Korkudan verilenin ama kendinle dürüstlükle doğrulaştırıldığı kararları. Haklı olduğun için değil, fikir değişikliği yenilgi gibi hissettirdiği için savunduğun pozisyonlar. Seni mutlu etmediği halde kaldığından bir parçası gibi hissettirdiği için bırakamadığın paylaşımlar. Kendin hakkında net olmak onun her şeyinin temelidir. Geri kalan her şey bunun üzerine inşa edilir. İnsanlar zevke doğru yürür, acıdan uzaklaşır. Kimliklerini doğru şekilde hareket ettirirler. Kendi hikayelerinde hep kahraman olmaya doğru. İstisnasız, her zaman. Peki bu pratikte ne anlama gelir? Mantıkla bir kopyaları girip kazanmaya çalışan adam zaten yanlış oyunu oynuyor. Karşısındakinin okuyamadığı bir dilde konuşuyor. Yanlış makineye disk alıyor. Bunu anlayan adam çok farklı bir oyun oynar. En olası olanı sormaz, en çok yankı uyandıranı sorar. Gerçekleri sunmaz, o gerçeklerin nasıl hissettirdiğini şekillendirir. Birinin yapısını değiştirmeye çalışmaz, o fikri taşımanın değişiklikleri nasıl yansıttığını gösterir. Çoğu insan tartışmayı kazanmaya çalışır. Kanıt toplar, davalar kurar, mahkeme salonuna çevirir. Machiavelli'yi anlayan adam tartışmaz. Etkiler. Ve etki, manipülasyon değildir. Manipülasyon bu ilkesini yalnızca sana hizmet eden bir yöne doğru kullanmaktır. Etki ise birini gerçekten onun için iyi olan şeyi doğru yönlendirmektir. Mekanizma farklıdır. Fark niyetlidir. Doğru çalıştığında yerine oturur bunu düşün şöyle. Ya da bizzat yaşadığın bir örnek argümanını nasıl daha güçlü taramayı bırakıyoruz. Anlaşmanın karşılanması için neden daha iyi hissettireceğini sormaya başlayın. Haklı olmayı bırakmayı bırakın. Etkileyici olmaya çalışın. Ve bu bizi bir sonraki parçaya yönlendiriyor. İnsanlar önce duygusal, sonra mantıklı olmaya başlar. Sadakat hakkında sana öğretilen bir şeyin bir insanın taşıyabileceği en tehlikeli yanlış anlamalardan biri olduğunu görmeye başlarsın. Belki baban sana söyledi. Arkadaşlarına sadık ol. İnsanların yanında dur. Taahhütlerini yerine getir. Sana güvenenlere ihanet etme. Tamamen yanlış değildi. Ama denklemlerin sadece parçaları verildi. Diğer bölümde ise atladı. Machiavelli şöyle yazdı. Sevgi ve korku neredeyse birlikte var olamaz. Seçmek zorunda olmak, sevilmekten çok korkulmak daha güvenlidir. Bu cümle sürekli yanlış kullanılır. Soğukluğu meşrulaştırmak için. Yalnızlığı erdem gibi göstermek için. Bu bir yanlış okuma. Machiavelli'nin asıl söylediği şu: sevgiye dayalı sadakat kırılganlığıdır. Çünkü sevgi bir duygudur ve duygular değişir. Ama karşılıklı değere, güce, ihanetten gerçek bir bedel ödeneceğine dair anlayışa dayalı esnekliktir. Kalıcıdır. Tanıdığın en başarılı insanlar düşün. En zenginleri değil, dünyadaki gerçek ağırlıkla yürüyenleri. Kendilerini önemsediklerini söyleyerek, herkesin körü körüne sadık kaldıklarını mı söylüyorlar? Hayır. Stratejik olarak sadıktırlar. Sadakatin bir duygu değil, bir sözleşme olduğunu anlarlar. Ve her sözleşme gibi şartları vardır. Karşılıklılık gerektirir. İhlal maddesi vardır. Şu anki hayatına bak. Sadece bir şeyler ters gittiğinde arayan arkadaş. Sana ihtiyacı olduğunda harika, senin ona ihtiyacın olduğunda gizemli bir şekilde ulaşılmaz olan insan. Yıllardır bu arkadaşlığa sadıksın çünkü sadakatin bir değer olduğuna inanıyorsun. Ama o sana sadık değil. Ona sağladığın şeye sadık. Bunlar aynı şey değil. Aile kültüründen, fazladan çabadan, sorumluluk almaktan bahseden iş,
Ta ki işler kötüye gidene ve sadakat tek yönlü kalana kadar. Sadakatsiz değillerdi. Seninle hiçbir zaman sadakat ilişkisi içinde olmadılar. Sadakat kılığına bürünmüş bir alışveriş ilişkisi içindeydiler. Bir tarafın her şeyini ortaya koyduğu, diğerinin sessizce çıkış yolunu izlediği bir ilişki. Bir taraf inşa ediyor, diğer taraf risk alıyor. Bir taraf sadık, diğer taraf sadece rahat. Karşılık görmediği halde sadakat göstermeye devam etmek asalet değil. Erdem değil. Rahatsız edici gerçek şu ki bu, karakter kılığına bürünmüş bir öz saygısızlık. Şunu düşün. Şu an hayatındaki kaç ilişkide sadakat gerçekten karşılıklı? Varsayılan değil, umut edilen değil. Her iki yönde de tutarlı biçimde gösterilen. Çoğu insan dürüst olduğunda, bunları bir elin parmaklarıyla sayar. Yine de sadakati sonsuzmuş gibi, vermenin hiçbir maliyeti yokmuş gibi dağıtır. Herkese sadık olmanın kendi başına bir ödül olduğunu düşünmek yanlış. Ayrım gözetmeksizin yayılan sadakat yanlış yönetilen bir güvendir. Çevrenizdeki insanlara güvenin kazanılması gerekmeyen bir şey olduğunu gösterir. Ve kazanılması gerekmeyen her şey, ona göre muamele görür. Karşılık almadan alanlara sürekli veren kişi dürüstlük sergilemiyor. Sadakatinin koşulsuz olduğunu gösteriyor. Bu ise bir sinyal olarak değersizdir. Ona saygısızlık edemezsin. Ondan bir şey almanın bedeli yok. Sadakatin saygı görmüyor çünkü kazanılmıyor. Sadece orada, sonsuz, mevcut, korumasız. Machiavelli'nin dersi sadakatsiz olmak değil. Tam tersi. Odadaki en sadık adam ol. Ama odanın bunu hak ettiğinden emin ol. Sadakati ihtiyaç ve müsaitlik yoluyla değil, değer ve güç yoluyla ilham et. Sadakati Commerce Ver. Geri çekmede acımasız ol. Sözleşme bir kez ihlal edildiğinde her zaman tam bir geri çekilme gerekmez. Ama kabul edilmesi, yeniden değerlendirilmesi gerekir. Karşı tarafın şartların olduğunu hissetmesi gerekir. Güvenin boş bir çek olmadığını anlaması gerekir. Birisi sadakatini kaybetmenin ona gerçek bir şeye mal olduğunu anladığı an, hafife alınan biri olmaktan gerçekten değer verilen biri olmaya başlarsın. Ve bu, çoğu insanın itibar konusunda tamamen yanlış anladığı şeyle doğrudan bağlantılı. Machiavelli'nin yazdığı en özgürleştirici ve aynı zamanda en korkutucu şeylerden biri şu: herkes nasıl göründüğünü görür. Çok az kişi gerçekte ne olduğunu deneyimler. Çoğu insan bunu alaycı bir gözlem olarak okur. Aslında bu bir şablon. İtibarın kim olduğunun yansıması değil. İtibarın inşa ettiğin bir mimari. Eğer bunu kasıtlı olarak inşa etmiyorsan, başkaları senin için otomatik olarak inşa eder. Varsayımlarından, projeksiyonlarından, kendi kolaylıklarından. Çoğu insan itibarını rastgele oluşuyor sanır ama. Ortalama insan özgünlüğün tam şeffaflık anlamına geldiğine inanır. Her şeyi göster. Açık bir kitap ol. İnsanların seni tamamen görmesine izin ver. Doğru kişilerin bulduklarını takdir edeceğine güven. Romantic. Ama pratikte felaket. Şimdiye kadar karşılaştığın gerçekten güçlü, manyetik insanları düşün. Odaya girdiklerinde kendileri hakkında her şeyi anlattılar mı? Kararlarını açıkladılar mı? Güvenleri için özür dilediler mi? Kendilerini tamamen erişilebilir, tamamen anlaşılabilir kıldılar mı? Hayır. Görünür olanı kontrol ettiler. Kırılganlık konusunda stratejik davrandılar. Seçici paylaştılar, bu da paylaştıklarının anlamlı hissettirmesini sağladı. Ve seni anlamak istemeye yetecek kadar gizem korudular. Şunu fark ettim, en çok konuşan adam odada en az ağırlık taşıyandı. Tanıdığın sessiz ve yetenekli bir adam var. Toplantılarda tam doğru şeyi söyleyene kadar konuşmaz. Şikayet etmez. Hayatını etkileyemeyen insanlara kendini açıklamaz. Onayına ihtiyacı yok. Ve bunu onunla tanıştığın anda hissedebilirsin. Bu yüzden ona onay vermek istersin. Sonra eşit derecede yetenekli, belki daha yetenekli başka bir adam var. Ama sana her şeyi anlatıyor. Kaygılarını, şikayetlerini, kendisine haksızlık edenleri, aldığı her kararın ayrıntılı gerekçelerini. Sanki sürekli ciddiye alınma rolü için bir seçmedeymiş gibi. Ve ne kadar çok açıklarsa, sözlerinin ağırlığı o kadar azalır. Yazıyorum aynı yetenek. Zıt itibarlar.
Çünkü bir adam algının mimari olduğunu anlıyor, diğeri anlaşılmanın kazanılan değil hak edilen bir şey olduğuna inanıyor. Yanlış anlaşılmaktan en çok şikayet edenler, neredeyse her zaman en zayıf itibara sahip olanlardır. İnsanlar gerçek benliklerini bilselerdi, her şeyin değişeceğine inanırlar. Ama işte yüzleşemedikleri şey. Sorun insanların onları anlamaması değil. Sorun, anlaşılabilecek kadar net bir şey inşa etmemiş olmaları. İtibar sevilmekle ilgili değil. Sevilebilirlik yumuşaktır. Ruh haline göre değişir. Baskı altında kaybolur. İtibar saygıyla ilgili. Ve saygı şunlardan inşa edilir. Tutarlılık. Merak uyandırıcı. Ve seni zayıf göstermeden insan yapan kontrollü kırılganlık. Çevreme baktığımda böyle gördüm. Yetenekli görülmek mi istiyorsun? Sorunlardan bahsetmeyi bırak, sadece çözümlerden bahset. Şikayet eden insan her yerde. Çözüm üreten insan nadirdir. Nadir ol. Değerli görülmek mi istiyorsun? Sonsuzca ulaşılabilir olmayı bırak. Her seferinde bunu hak etmeyen biri için her şeyi bıraktığında, onu seni düşük maliyetli görmeye alıştırıyorsun. Kıtlık algılanan değeri yaratır. Bu bir hile değil. Bu insanların değeri nasıl ölçtüğünün temel mantığı. Güçlü görülmek mi istiyorsun? Sonuçlarında hiçbir payı olmayan insanlara kararlarını açıklamayı bırak. Herkese kendini haklı çıkarma ihtiyacı alçakgönüllülük değil, güvensizlik. Güçlü insanlar karar verir, harekete geçer, önemli olanları açıklar, önemli olmayanlardan uzaklaşır. Tutarlılık artı gizem artı kontrollü kırılganlık. İşte formül bu. İtibarını bir mimarın yapı inşa ettiği gibi inşa et. Belirli bir amaç için seçilmiş malzemelerle, belirli bir etki için tasarlanmış bir şekilde. Ve şunu da bil, İtibar, ilgilenilmediğinde bozulur. Yıllar içinde güçlü bir şey inşa edebilirsin ama birkaç ay içinde eritebilirsin. Tutarsızlıkla, yanlış anlarda aşırı paylaşımla, kaygının yetkinliğinden daha yüksek sesle çıkmasına izin vermekle. İtibar varılacak bir hedef değil. Sürekli yönetilen bir şey. Şunu fark ettim, en tutarlı insanlar en etkileyici konuşmayı yapanlar değildi. Zaman içinde en güçlü itibara sahip olanlar kendilerini en etkileyici gösterenler değil, en tutarlı kalanlardır. Dış baskının önemli ortamlarda nasıl göründüklerini değiştirmesine izin vermeyenlerdir. İnsanlara beklenti oluşturacak kadar güvenilir, bu beklentilerin korunmaya değer olduğunu hissettirecek kadar etkileyici bir benlik sunanlar. Yeniden çerçeveleme. Gerçek benliğin önemli olan şey değil. Gerçek benliğinden yola çıkarak, hedeflerine hizmet eden ama niyetle şekillendirilmiş benliğin önemli. Bu dürüst olmamak değil. Öz denetim. Ve şimdi günlük etkileşimlerini en çok değiştirecek ilkeye geliyoruz. Çünkü bu ilke çoğu insanın çocukluktan beri kaçınması için eğitildiği bir şeye değiniyor. Çatışmaya. Muhtemelen sana şöyle söylendi. Daha olgun davran. Dramadan kaçın. Kavgalarını seç. Onların seviyesine inme. Bunun üstesinden gel. Uzaklaş. Bunların hepsi bilgelik gibi gelir. Pratikte ise büyük çoğunluğu erkeklere yönetilebilir olmayı öğretmenin sofistike bir yolu. Machiavelli şöyle yazmıştı. Savaştan kaçınmak mümkün değildir. Sadece başkalarının yararına ertelenebilir. Bu, Machiavelli'nin ortaya koyduğu en pratik cümlelerden biri. Ve neredeyse kimse ciddiye almıyor. İşte kaçınmanın gerçekte yaptığı şey. Cevap vermeden geçiştirdiğin her küçük saygısızlık, bunu yapan kişiye saygısızlığın senin için hiçbir bedeli olmadığını öğretir. Söylemen gerekeni her yuttuğunda, çevrene senden ne kadar tahammül edebileceklerini öğretirsin. Ertelediğin her çatışma ortadan kalkmaz. Faiz biriktirir. Ya senden bir patlama olarak geri döner ya da onların zihninde onun söz hakkı yok diye yerleşik bir varsayım olarak. Her seferinde görmezden gelen kişi barışçıl değil. Sadece gecikmiş. Ben bu durumları böyle yaşamıştım gibi benzerdi çatışmadan korktuğu için saygısızlığı içine çeken kişiyle, bu anın çatışmaya değmeyeceğine dair stratejik bir hesap yaptığı için içine çeken kişi arasında dağlar kadar fark var. İlki çatışmanın kurbanı. İkincisi çatışmanın yöneticisi. Hayatında saldırgan olmadan gerçek saygı gören insanları düşün. Kavgacı olmadan, başa çıkılması zor biri olmadan. Bunlar çatışmadan kaçınanlar değil.
Çatışmayı seçenler. Bir şey gerçekten sınırı aştığında doğrudan, sakin, drama yaratmadan ve özür dilemeden ele alırlar. Etraflarındaki herkes bunu bildiği için kimse sınırı rastgele aşmaz. Asla karşı çıkmayan, her zaman uyum sağlayan, her şeyi gülümseyerek halleden adam. Uyum yaratmıyor. Etrafındaki herkesin hissedebileceği, kimse dile getirmese bile, bir güç dengesizliği yaratıyor. Ve bu dengesizlik onu yavaş yavaş ciddi bir insan olmaktan uzaklaştırıyor. Şunu net söyleyelim. İyi insanlar iyilikleri yüzünden sonuncu olmaz. İyilik zayıflık değil. Cömertlik zayıflık değil. Sıcaklık zayıflık değil. Bunlar avantaj. Sonuncu olanlar iyi oldukları için değil, iyiliği keskinliksizlikle karıştırdıkları için sonuncu olur. Sürtünmeyi ortadan kaldırmanın çatışmayı ortadan kaldıracağına inandıkları için kendilerini tamamen uyumlu hale getirmişlerdir. Bu doğru değil. Sadece kaldıraç gücünü yok eder. Machiavelli'nin aslan ve tilki modeli tam burada devreye girer. Aslan güç kullanır. Tilki strateji kullanır. Hayatta kalan ve gelişen insan her ikisini de kullanır, anın gerektirdiği şekilde. Bazen çatışma doğrudan ve hızlıca adlandırılmalı. Bazen sabır ve konumlandırmayla yüzeyin altında yönetilmeli. Amaç agresif olmak değil, bilinçli olmak. Çatışmalarını seç. Bütün prensip bu. Her savaşa girme. Her hakarete boyun eğme. İkisinin ortasında, hangi çatışmaların kendisini tanımladığını bilen, onları dikkatlice seçen, hazırlıklı giren ve dikkatsizce davranılmaması gereken biri olduğunu ileten bir adamdır. Yeniden çerçeveleme, her uzaklaştığında çatışmadan kaçınmıyorsun. Başkalarının şartları yazmasına izin veriyorsun. Seçmeye başla. Çatışmanın seni seçmesine izin vermeyi bırak. Ve şunu da doğrudan söylemek gerekiyor. Çatışma seçiminde ustalaşmış, gerekli yüzleşmelere girip yönetebilen adamlar neredeyse hiçbir zaman çatışmadan zevk alan adamlar değildir. Saldırgan değiller. Kavga aramıyorlar. Sadece ondan korkmayı bırakmışlar. Bu kritik bir ayrım. Amaç sürtüşmeyi seven biri olmak değil. Amaç, sürtüşmenin kendi konumundan vazgeçme nedeni olmadığı biri olmak. Çatışma korkusu, insanların birbirini yönetmek için kullandığı en etkili araçlardan biri. Ondan korkmayı bıraktığın an, o özel şekilde yönetilebilir olmaktan da vazgeçersin. Ve insanlar bunu hisseder. Karşılarındaki birinin rahatsız edici durumlar konusunda hiçbir kaygısı olmadığını anlarlar. Bu, o kişiye karşı davranış biçimlerini tamamen değiştirir. Bakış açısını baştan A'dan Z'ye kadar her şeyi değiştirir. Ve şimdi Machiavelli'nin en derine gömdüğü parçaya geliyoruz. Onu rastgele anan insanların neredeyse hiç ulaşamadığı parçaya. Çünkü bu, çoğu insanı derinden rahatsız eden bir şeyle yüzleşmeyi gerektiriyor. Güç verilmez. Sadece liyakatle kazanılmaz. Sıkı çalışmayla otomatik olarak ödüllendirilmez. Kasıtlı, stratejik olarak tasarlanır. Ya da gerçekleşmez. İnsanların duymak istemediği şey bu. Çünkü çoğu insan farklı bir hikayeyle büyüdü. Yeterince sıkı çalış, yeterince iyi ol, yeterince katkıda bulun. Sonunda doğru insanlar seni fark eder ve ödüllendirir. En iyi olan kazanır. En yetenekli olan yükselir. Sabır ve mükemmellik yeterlidir. Machiavelli bu inanca gerçek bir sempatiyle bakardı. Sonra da onu tamamen ortadan kaldırırdı. Aslan kendini tuzaklardan koruyamaz, tilki de kendini kurtlardan. Bu nedenle tuzakları tanımak için tilki, kurtları korkutmak için aslan olmak gerekir. Bunun pratikteki anlamı şu: ham güç yeterli değil. Ham yetenek yeterli değil. Kimin neyi kontrol ettiğini anlamak için tilkinin stratejik farkındalığına ihtiyacın var. Hangi savaşların önemli olduğunu, hangilerinin fırsat kılığına bürünmüş tuzak olduğunu bilmen gerekiyor. Ve aslanın ağırlığına ihtiyacın var. Saldırganlık olmadan, seninle mücadele etmenin gerçek bedelleri olduğunu gösteren bir duruş. Tanıdığın en yetenekli insanlara bak, hak ettiklerini hiç alamadı. Herkesten çok çalıştılar. Üstlerindeki insanlardan daha yetenekliydiler. Geç kaldılar, erken geldiler, sonuç ürettiler, başlarını öne eğdiler. Sistemin sonunda ne sağladıklarını anlayacağına güvendiler. Ve tekrar,
Bazen nesnel olarak daha az yetenekli insanlar tarafından geçildiler. Nedenini hiçbir zaman tam olarak anlamadılar. Anlamadıkları şey şuydu: bir performans sergiliyorlardı. İzlemeyen bir izleyici kitlesi için. Gücün yukarıdan aşağıya, mükemmelliğin ödülü gibi dağıtıldığını sanıyorlardı. Üstlerindeki birinin onları görmesini, tanımasını, hazır olduklarına karar vermesini bekliyorlardı. Ve beklerken, kendi konumları üzerindeki tüm yetkiyi başkalarına devrettiler. Başkalarının algısına bağımlı hale geldiler. Oysa algıyı kendileri inşa etmeleri gerekiyordu. Kendi gücünü tasarlayan insan farklı bir şey yapar. O da performans sergiler. Ama kimin izlediği ve ne gördüğü konusunda bilinçli olarak. Sadece kendisine rapor verdiği kişilerle değil, odada olmadığı zamanlarda nasıl konuşulduğunu etkileyen kişilerle de ilişki kurar. Köşede sessizce işlerini yürütmek yerine, önemli şeylerin kesişme noktasında konumlanır. Değerini, çoğu insanın kokusunu alıp kızdığı öz tanıtım yoluyla değil, insanların önemsediği sonuçlara yakınlık kurarak ve ardından kendisiyle bu sonuçlar arasındaki bağlantının anlaşılır olmasını sağlayarak görünür kılar. Özünde dua olan bir tür sıkı çalışma var. Çaba gösterirsin ve evrenin bunu kaydettiğine, buna göre karşılık vereceğine güvenirsin. Bu umut stratejisi. Bir diğer sıkı çalışma biçimi ise mimari. Ne üzerinde çalışacağına, kaldıraç yaratacak şeylere göre karar verirsin. Sadece uygulamak yerine, katlanarak artan beceriler geliştirirsin. Erişim alanını genişleten ilişkilere yatırım yaparsın. Zamanını nereye harcayacağına, sadece önündeki görevi tamamlamak yerine seni hangi konuma getireceğine göre karar verirsin. Aynı saatler, aynı çaba, zaman içinde tamamen farklı sonuçlar. Tanınmayı bekleyen insan alçakgönüllü değil. En derin anlamda pasif. Kendi hayatının yazarlığından kendini uzaklaştırmış ve bu yazarlığı, dikkat eden veya etmeyen herkese devretmiş. Sonra daha az yetenekli ama daha stratejik olan kişinin, kendisinin sahip olması gereken konumda yer almasına şaşırır ve acı duyar. Yetiştirmediğin bir kitle için performans sergilemeyi bırak. Almak için kendini konumlandırmadığın bir takdiri beklemeyi bırak. Yapma çabasını, doğru yerlerde doğru insanlar tarafından doğru şeyleri yaparken görülme stratejisiyle karıştırmayı bırak. Yeniden çerçeveleme, çabalarının sonuçlarına hakkın yok. Sadece çabalarının ve stratejinin birleşiminin sonuçlarına hakkın var. Sıkı çalışmak gerekli. Ama yeterli değil. En çok çalışan insan nadiren kazanır. Doğru şeyleri, doğru yönde, doğru insanların izlediği bir ortamda en çok çalışan insan kazanır. Ve bunun alaycı bir versiyonu da var. Kaliteyi önemsemeyi bırakıp sadece görünüşe önem vermeye başlamak gibi duyulabilir bu. Tamamen yanlış bir yorum. Kalite temeldir. Kalite olmadan konumlandırma sahtekarlıktır ve çöker. Asıl söylenen şu: strateji olmadan kalite, kilitli bir odadır. İçinde gerçek bir şey inşa ettiniz. Ama kapıyı hiç açmazsan, düzgün aydınlatmazsan, insanların gerçekten yanından geçtiği bir yere koymazsan, içeride ne olduğu önemli değil. Machiavelli'yi anlayan kişi, mükemmellik ve görünürlüğün zıt kavramlar olmadığını anlar. Bunlar ortaktır. Görülmeye değer bir şey inşa et. Sonra doğru gözlerin onu bulabildiğinden emin ol. Şimdi, vardığımız nokta burası. Buraya bir dizi inançla geldin. Bazıları seni seven ve korumaya çalışan insanlar tarafından verildi. Bazıları, yönetilebilir ve tahmin edilebilir olmanızdan fayda sağlayan bir kültür tarafından. Bazılarını ise yarım bilgiler ve hayalperest düşüncelerle kendin oluşturdun. Ve bu süreçte 5 şey değişti. Artık mantığın tek başına zihinleri değiştiremeyeceğini anlıyorsun. Asıl karar verici duygudur. Mantık, sonrasında anlattığımız hikayedir. Bu da en güçlü şeyin daha iyi bir argüman geliştirmek olmadığı anlamına gelir. Bir şeyin nasıl hissettirdiğini şekillendirme, manipüle etmeme, bağlantı kurma, insanları gerçekten iyi olan şeylere doğru yönlendirme yeteneğidir. Bunu anladığım gün tartışmayı bıraktım, kendime geldim. İnsanı kazanmaya başladım. Taşlar yerine oturdu. Artık karşılıklılık olmadan sadakatin erdem olmadığını, yavaş yavaş kan kaybettiğini anlıyorsun. Gerçek sadakatin müsaitlik ve ihtiyaç üzerine değil, değer ve güç üzerine kurulduğunu anlıyorsun.
Sözleşme bozulduğunda sadakati geri çekmenin ihanet olmadığını, öz saygı olduğunu anlıyorsun. Ve öz saygı, tutarlı biçimde hareket ettiğinde, insanların sana nasıl davrandığı konusunda her şeyi değiştirir. İnsanlar işlerine geldikleri olduğunu hissettikleri anda size farklı davranmaya başlar. Bunu test edebilirsin. Artık itibarının bir yansıma değil, bir kurgu olduğunu anlıyorsun. Özgünlüğün tam şeffaflık olmadığını, özünde doğru olan ama sunumunda kasıtlı şekillendirilmiş bir versiyon inşa etmek olduğunu anlıyorsun. Gizemin mesafe olmadığını, insanların kapatmak istediği boşluk olduğunu anlıyorsun. En manyetik insanlar hakkında her şeyi bildiğini sanmazsın. Hep bir soru işareti bırakırlar. İşte o soru işareti seni geri getirir.